Karanlık, bazen en derin soğuğun içinde saklanır. Bazen de o soğuk yalnızca insanın bedenini değil, ruhunu da dondurur. 1959 yılının Ocak ayında Sovyetler Birliği'nin Ural Dağları işte böyle bir sessizliğe gömülmüştü. Karla kaplı yamaçların üzerinde rüzgar keskin bir bıçak gibi esiyor ve vadiler boyunca uğultusunu taşıyordu. Ama Sverdlovsk şehrinde 10 kişiden oluşan genç ve cesur dağcı ekibi bu sessizliğe meydan okumaya çalışıyordu. Çelik çerçeveli sırt çantaları, ahşap gövdeli tur kayağı takımları ve soğuğa karşı kalın parkalarıyla yalnızca dağlara değil, kendi sınırlarına da tırmanacaklardı. Başlarında soğukkanlılığı ve liderlik yeteneğiyle tanınan deneyimli dağcı Igor Dyatlov vardı. Hedefleri Kuzey Ural Dağları'nda 16 gün sürecek yaklaşık 300 kilometrelik karlı ve engebeli bir rotayı aşarak 1200 metre yüksekliğindeki bölgenin en çetin zirvelerinden biri olan Otorten'e ulaşmaktı. Kimse bu yolculuğun tarihe Dyatlov geçidi olayı olarak geçecek esrarengiz bir trajedinin başlangıcı olacağını bilmiyordu. Yerel Mansi halkı kendi dillerinde Otorten isminin gitme anlamına geldiğini söylerdi. Sanki dağın kendisi sessiz bir uyarı gönderiyordu. Fakat genç dağcılar bu uğursuzluğun yalnızca bir efsane olduğunu düşünüyor, hatta böyle söylentileri aşılması gereken bir engel gibi görüyordu. Hazırlıklar günlerce sürdü. Uyku tulumları, kalın yün çoraplar, dayanıklı kayak takımları, pusulalar ve ayrıntılı haritalar. Her ekipman Sovyet dağcılık standartlarına uygun şekilde tek tek kontrol edildi. Grup üyelerinin çoğu öğrenciydi ve aynı dağcılık kulübünün aktif sporcularıydı. Daha önce birlikte pek çok zorlu kış yürüyüşü yapmış ve fırtınalara göğüs germişlerdi. Birbirlerinin güçlü ve zayıf yanlarını bilen, zorlukta omuz omuza durmayı öğrenmiş bir ekiptiler. 27 Ocak 1959 sabahı. Ural Politeknik Enstitüsü'nün kampüsü kış sessizliğine bürünmüşken Dyatlov ve ekibi ağır çantalarıyla Sverdlovsk tren istasyonuna doğru yürüyordu. Hava keskin bir soğukla insanın yüzünü kesercesine üflüyor, bu sert iklim adeta önlerinde uzanan yolculuğun ilk sınavını veriyordu. Onlar içinse bu uzun zamandır beklenen bir başlangıçtı. Tren raylarının metalik sesi eşliğinde vagona yerleştiler. Ellerindeki çaydan yükselen buhar, pencerelerden görünen donmuş manzara ile zıt bir huzur taşıyordu. Sohbetler, şakalar ve planlar arasında zaman hızlı geçiyordu. Haritalar bir kez daha açıldı ve rota gözden geçirildi. Önlerinde İvdel'e uzanan saatlerce sürecek bir tren yolculuğu vardı. İvdel, sert doğa koşullarının hüküm sürdüğü bu bölgede bir tür geçiş kapısıydı. Oradan sonra artık demiryolu sona erecek, yerleşimlerin seyrekleştiği ve medeniyetle bağların zayıfladığı topraklara adım atılacaktı. Dyatlov'un planına göre tren yolculuğunun ardından bölgedeki son yerleşim noktalarına ulaşmak için bir kamyon kiralanacaktı. Ardından grup karla kaplı dar patikalar üzerinden yoluna devam edecekti. Tren istasyonunun geride bıraktığı şehir ışıkları yavaş yavaş uzak birer noktaya dönüştüğünde hiç kimse bu yolculuğun onları sadece Otorten Dağı'na değil, aynı zamanda insan aklının hala çözmeye çalıştığı bir bilmeceyi de taşıdığını bilmiyordu. Kamyonun arkasında titreye titreye geçen uzun bir yolculuğun ardından grup Vijay köyüne ulaştı. Rüzgarın uğultusuyla yaşayan bu küçük yerleşim, kışın ortasında neredeyse donmuş bir sessizliğe gömülmüştü. Karla örtülü ahşap evlerin bacalarından ince dumanlar yükseliyor, köyün içinden geçen dar yol buz tabakasıyla kaplanmış şekilde uzanıyordu. Vijay, Dyatlov ve arkadaşları için yalnızca bir mola noktası değildi. Burası medeniyetle aralarındaki son bağ olacaktı.
Köyde son sıcak yemeklerini yediler. Eksik malzemelerini tamamladılar ve yerel halkla kısa sohbetler ettiler. Köylüler kışın bu bölgedeki doğanın ne kadar acımasız olabileceğini biliyordu. Fakat karşılarındaki gençlerin azmi ve tecrübesi onlara güven veriyordu. Ancak o gün planlanmamış bir karar almak zorunda kaldılar. Grup üyelerinden Yuri Yudin birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Sırtındaki eski rahatsızlığı yeniden yükseltmiş, yolculuğun zorlu etaplarını kaldırabilecek durumda olmadığını anlamıştı. Dyatlov durumu uzun uzun tarttıktan sonra onun geri dönmesini önerdi. Yudin bu kararı sessizce kabul etti. Çünkü başka çaresi olmadığını biliyordu. Böylece grup 10 kişiden 9 kişiye indi. Yudin köyden ayrılan kamyonla geri dönerken bu kararın hayatını kurtardığının farkında değildi. Geride bıraktığı dostlarının bir daha asla medeniyete dönemeyeceğini bilmiyordu. 29 Ocak sabahı. Vijay'dan ayrılan 9 kişilik grup omuzlarında ağır sırt çantaları ve kayaklarıyla beyaz bir sessizliğe adım attı. Önlerinde günlerce sürecek yorucu bir tırmanış ve Ural dağlarının sert kış şartları vardı. İlk başlarda hava nispeten sakindi. Kar taneleri gökyüzünden ağır ağır süzülüyor, adımlarının altında gıcırdayan buz sesi çevredeki mutlak sessizliği bozuyordu. Ancak ilerledikçe doğa yüzünü değiştirmeye başladı. 30 Ocak'ta rüzgar sertleşti ve gökyüzü adeta kurşuni bir perdeyle kaplandı. Yoğun tipi hem görüş mesafesini hem de morallerini zorluyordu. Her adım bir mücadele demekti. Eller kalın eldivenlerin içinde sızlıyor, yüzler ise keskin rüzgarın darbeleriyle uyuşuyordu. Yine de Dyatlov'un liderliğinde grup disiplinini ve rotasını korumaya başardı. 31 Ocağı gelindiğinde kar fırtınası neredeyse dinmek bilmiyordu. O gün Ölü Dağ anlamına gelen Holat Siyahıl'ın eteklerine vardılar. Yerli Mansi halkı bu dağın adını boşuna Ölü Dağ koymamıştı. Burası bitki örtüsünden yoksun, çıplak ve kasvetli bir yamaçtı. Rüzgar yamaçta çığlık atar gibi uğulduyor, ayakta durmayı bile güçleştiriyordu. Kar gökyüzünden değil her yönden saldırıyor gibiydi. Kamp kurma vakti gelmişti. Bir sonraki gün bu zorlu yamacı aşarak hedeflerine ulaşmayı planlıyorlardı. Fakat o an kimse bunun yolculuğun son güvenli gecesi olacağını bilmiyordu. 1 Şubat 1959. Holat Siyahıl'ın yamacında sabah gri bir sis perdesiyle açıldı. Kar fırtınası hala dinmemişti. Rüzgar dağın her boşluğundan uğuldayarak geçiyor, göz alabildiğine uzanan beyaz bir karmaşa yaratıyordu. Görüş mesafesi o kadar düşmüştü ki birkaç metre uzaktaki silüetler bile puslu birer gölgeye dönüşmüştü. Bu yüzden Dyatlov ve ekibi önceden planladıkları ilerlemeyi göze alamadı. Bunun yerine güvenli bir kamp yeri aramaya başladılar. Ormanın korunaklı hattına inmeleri mümkünken buna yanaşmadılar. Onun yerine yamacın açık tarafında rüzgarın sertçe estiği bir noktada çadırlarını kurdular. Bu kararın nedeni hala tartışma konusu. Kimileri bunun bir dayanıklılık denemesi ya da eğitim gereği olduğunu söylerken kimileri de stratejik bir hata olarak yorumluyor. Belki de ormana kadar inmek vakit kaybına yol açacak ve ertesi günkü hedeflerini tehlikeye atacaktı. Önce çadırı sert zemine kazıklarla sabitlediler. Ardından kayakları rüzgar kırıcı olarak yerleştirdiler. Günün geri kalanı sıcak bir yemek ve birbirlerini motive eden konuşmalarla geçti. Dışarıda sessizliği bozan tek şey rüzgarın keskin ıslahıydı.
1 Şubat 1959 gecesi. Ve gece çöktü. İşte burası tarihin en büyük bilinmezlerinden birine dönüşüyor. O saatlerde ne yaşandığını kimse kesin olarak bilmiyor. Ama kanıtlar çadırın içeriden kesildiğini ve grubun fermuarı bile açmadan aceleyle dışarı çıktığını gösteriyor. Ayakkabılar, kalın montlar ve hayatta kalmak için en gerekli eşyalar çadırda kalmıştı. Dışarıda ise -30 dereceyi bulan ölümcül bir soğuk vardı. O gece çadırdan çıkanlar bir daha geri dönemedi. Çadırdan çıkan 9 kişi keskin soğuğun ilk darbesini yüzlerinde hissetti. Çoğunun ayaklarında yalnızca çorap ve üzerlerinde ince giysiler vardı. Nefesleri anında buza dönüşüyor ve keskin soğuk derilerinde bir acı bırakıyordu. Attıkları tüm adımlarda panik ve aciliyetin izleri vardı. Karanlığın içinde yamacın aşağısına doğru ilerlemeye başladılar. Kar dizlerine kadar çıkıyor, her adımda bedenlerinden biraz daha ısı çekiyordu. Rüzgar ise yön bulmayı zorlaştırıyordu. Gece ile fırtına arasındaki sınır tamamen kayboluyordu. Konuşmalar azaldı, nefesler hızlandı ve hareketler yavaşladı. Sonunda ormanın kenarında biraz korunaklı bir alan buldular. Burada titreyen ellerle küçük bir ateş yaktılar. Alevler güçsüzdü ama o an için tek yaşam belirtisiydi. Grup ateşin etrafına toplanarak ısınmaya çalıştı. Ancak -30 santigrat derecelik soğuk ateşin ısısını kısa sürede bastırıyordu. Saatler ilerledikçe 2 kişi ateşin hemen yanı başında sessizce hareketsiz kaldı. Yorgunluk ve soğuğun ortak pençesi yaşamlarını çekip almıştı. O gece ormanın kenarında yanan o küçük ateş hem direnişin hem de çaresizliğin simgesi olarak kaldı. Kısa süre sonra gruptan 3 kişi, liderleri Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova ve Rustem Slobodin ateşin başından ayrıldı. Soğuğun iliklerine işleyen pençesi altında karanlık yamaçtan yukarı çadırın bulunduğu tepeye doğru ilerlemeye çalıştılar. Belki amaçları yardım getirmek, belki çadırda kalan eşyaları ve giysileri almak, belki de diğerlerini tekrar bir araya toplamaktı. Ancak attıkları her adım bedenlerinden biraz daha güç alıyordu. Dyatlov'un kararlı adımları giderek ağırlaşmaya başlıyordu. Zinaida'nın yüzü rüzgar yanıklarıyla kızarmış, gözleri yorgunluktan neredeyse kapanmıştı. Rustem ise birkaç kez sendeledi. Daha sonra bulunan bedenindeki kafa yaraları onun kar fırtınasında düşerek veya sert bir zemine çarparak yaralandığını gösteriyordu. Tepeye yaklaştıklarında güçleri tamamen tükenmişti. Soğuk, sessiz ve acımasız bir şekilde üzerlerine çöktü. Çadırlarına yalnızca birkaç yüz metre kala üçü de karlı zemine yığıldı. Ve gece onları orada sonsuza dek dondurdu. Takip edenleri bulunana kadar. Nisan 1959'da baharın gelişiyle birlikte bölgedeki yoğun kar tabakası yavaş yavaş erimeye başladı. Kurtarma ekipleri haftalardır aranan son 4 kayıp dağcının izini ormanın derinliklerinde ve bir dere yatağının içinde buldu. Kar sanki aylarca sakladığı bu sırrı artık istemeden açığa çıkarıyor gibiydi. Bulunan bedenler diğerlerinden farklıydı. Üzerlerinde kısmen daha fazla giysi vardı. Bu da onların ilk felaketten sonra hayatta kalarak diğerlerinden daha uzun süre mücadele ettiklerini düşündürüyordu. Ancak bedenlerindeki hasar soğuğun tek düşmanları olmadığını gösteriyordu. 2 kişide çok sayıda kaburga kırığı vardı.
ve bir diğerinin kafatası ciddi şekilde çatlamıştı. Yaralar yüksekten düşmüşçesine veya güçlü bir darbe almışçasına ağırdı. Fakat dışarıda belirgin bir kesik ya da morluk yoktu. Sanki kuvvet içeriden uygulanmıştı. En ürpertici bulgu ise Lyudmila Dubinina'nın bedeninde görüldü. Zavallı kadının dili yerinde yoktu. Bu detay yıllar boyunca olaya dair söylentileri, teorileri ve korkunç senaryoları körükleyecek, Dyatlov geçidinin gizemini daha da derinleştirecekti. Mayıs 1959'da otopsi raporları tamamlandığında soru işaretleri daha da büyüdü. Yapılan incelemeler bazı cesetlerin kıyafetlerinde alışılmadık derecede radyasyon bulunduğunu ortaya koyuyordu. Bu bulgu soğukta donarak öldüklerine dair fikre gölge düşürdü ve akıllara bambaşka ihtimaller getirdi. Resmi raporda ölüm sebebi soğuk ve yaralanmaların birleşimi yerine daha belirsiz bir ifadeyle tanımlandı. Açıklanamayan güçlü bir kuvvetin etkisi. Bu cümle hem gizemi koruyor hem de devletin elindeki bilgilerin tamamını paylaşmadığına dair şüpheleri besliyordu. O andan itibaren Dyatlov geçidi vakası yalnızca trajik bir dağ kazası değil, aynı zamanda onlarca yıl sürecek spekülasyonların ve araştırmaların konusu haline gelmişti. 1959 yılının ortalarında henüz kamuoyunun soruları tam olarak yanıtlanmamışken soruşturma aniden kapatıldı. Yetkililer dosyanın daha fazla ilerletilmeyeceğini belirterek tüm belgeleri gizli arşivlere kaldırdı. 1960'lar boyunca olay Sovyetler Birliği'nde neredeyse hiç konuşulmadı. Resmi sessizlik halk arasında farklı söylentilerin yayılmasına yol açtı. Kimileri bunun askeri bir deneyin yanlış gitmesinden kaynaklandığını, kimileri ise devletin saklamak istediği daha büyük bir gerçeğin olduğunu iddia ediyordu. Dyatlov geçidi artık yalnızca coğrafi bir isim değil, gizemin ve örtbasın sembolü haline gelmişti. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte uzun yıllar kilit altında tutulan bazı belgeler nihayet araştırmacıların ve basının erişimine açıldı. Ancak bu belgeler olayın tüm ayrıntılarını aydınlatmak yerine yeni sorular doğurdu. Kayıtlardaki eksikler, çelişkili ifadeler ve özellikle bazı fotoğraflardaki garip izler Dyatlov geçidi vakasını yeniden komplo teorilerinin merkezi haline getirdi. UFO'lardan gizli askeri testlere, yerel Mansi halkının efsanelerinden doğaüstü açıklamalara kadar onlarca farklı senaryo ortaya atıldı. 2019 yılında Rusya Federasyonu Savcılığı aradan geçen onlarca yılın ardından Dyatlov geçidi vakasını resmen yeniden ele aldı. Modern jeoloji, meteoroloji ve adli tıp yöntemleri kullanılarak yapılan inceleme, dönemin hava koşullarını ve arazi yapısını detaylı biçimde analiz etti. Yetkililer, grubun ölüm sebebini büyük olasılıkla gece yarısı gerçekleşen ani bir çığ olarak açıkladı. Bu rapora göre kar kütlesinin sessizce kayması çadırı kısmen gömmüş, panikleyen dağcılar eşyalarını alamadan yamaca inmiş ve dondurucu soğukta hayatlarını kaybetmişti. Ancak bu resmi açıklama ne kamuoyunu ne de olayı yıllardır araştıran uzmanları tatmin etmedi. Çünkü otopsi raporlarındaki ağır iç yaralar, bazı cesetlerdeki radyasyon seviyesi ve olay yerindeki tuhaf düzenlemeler çığ teorisinin yanıtlayamadığı pek çok soruyu hala geride bırakıyordu. Günümüzde Dyatlov geçidi hala hem gizem avcılarının hem de maceraperestlerin ilgisini çeken bir yer olmayı sürdürüyor. Bölgeye giden araştırma ekipleri, dağcılar ve belgesel yapımcıları her yıl yeni teoriler ve yeni deliller arayışıyla bu zorlu coğrafyaya adım atıyor. Fakat aradan geçen onlarca yıla rağmen o gecede neler yaşandığına dair kesin bir yanıt bulunabilmiş değil. Holat Siyahıl'ın rüzgarla şekillenen sessiz yamaçları,
hala cevapsız soruların ve yarım kalmış hikayelerin gölgesinde duruyor. Olay yalnızca Sovyet tarihinin değil, dünya çapında en esrarengiz dağ felaketlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.